Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Bugün sizlerle sisi şapkalı mantar tarifimi öreceğiz. YouTube'da oldukça istek vardı bunun için ve sonunda paylaşabildim. Bu aralar çok sık video paylaşamadım ama artık tekrar her hafta düzenli olarak videolarımıza devam edeceğiz inşallah. Oldukça pratik bir tarif arkadaşlar. Sadece kulaklarını dikiyoruz. Onun dışında komple bir bütün olarak örülüyor şu şekilde. Zaten şimdi birazdan malzemelerimizi de göstereceğim. Örmesi gerçekten hem keyifli hem de çok kolay bir model olmuş oldu. Videoya başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bunlar bizlere yeni videolar için teşvik olmuş oluyor. Şimdi eğer hazırsanız yapımına başlayalım. Hemen malzemelerimi göstereyim arkadaşlar. Bir adet beyaz ipe ihtiyacımız var. Şapka için mavi ipe ihtiyacımız var. İstediğiniz tonda kullanabilirsiniz. Burun için şöyle işleme yapmak için küçük bir ince ipe ihtiyacımız olacak arkadaşlar, mavi ip için. Yani dilerseniz kalın iple de elinizde varsa burun formunu vermeye çalışabilirsiniz. Kulak içi için şöyle çok az miktarda pembe ipe ihtiyacımız var. Bir de alt kısmı burun yapmak için siyah ipe ihtiyacımız var. Tığım göstereyim. Ben kendi elime göre kullanıyorum arkadaşlar. Siz kendi eliniz ayarına göre kullanabilirsiniz. Tığ numaramız. Makasa ihtiyacımız var. Bir de 10 numara 2 adet kilitli göze ihtiyacımız var. Şimdi şapka kısmından örmeye başlayacağız. Evet, başlıyoruz. İsterseniz sihirli halka yapabilirsiniz. Ben zincir çekerek başlayacağım. İki tane zincirimi çektim. İlk çektiğim zincirin içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6. Şimdi burada ilmek belirleyici kullanacağım. Evet, şöyle ilmek belirleyicimi koydum. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içerisine batıyorum. Hemen buraya çift batıyorum. Bir sonrakine yine çift batıyorum. Devam ediyorum. 6 tane sık iğnemin hepsine çift batarak 12 tane sık iğneye çıkartıyorum. Şimdi geldik sıra başına. Burada ilk yaptığım yine sık iğneye battım. Bir kere batıyorum. Yandaki yere çift batıyorum arkadaşlar. Bir sık iğne ördüm. Hemen yanındakine çift batıyorum. Bir sık iğne ördüm. Hemen yanındakine çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Toplamda 18 tane sık iğnemiz oluyor. Evet, geldik arkadaşlar, şimdi sıra başındayız. Yine arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne ördüm. 2 sık iğne tek ördüm. Üçüncüye tek çift batıyorum. 2 tane tek örüyorum. Üçüncü sık iğneye çift batıyorum. Bu sırada da toplam 24 tane sık iğnemiz oluyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde 2 tek bir çift olarak örüp gelelim. Evet, sıra başındayız. Şimdi bu sırada arkadaşlar hiçbir arttırma eksiltme yapmıyoruz. Her bir sık iğnemizin tepesine tek batıyoruz. Bu şekilde 24 tane sık iğnemizi bir sıra boyunca örüp gelelim. Evet, geldik arkadaşlar. Şimdi bu sırada arttırma yapacağız. Sadece farklı bir şekilde öreceğiz. Şöyle sık iğnemizin 2 tane kanadı var. Bize bakan kanadını şöyle tek kanadına batacağız arkadaşlar. Burada çok dikkat edin. Şu dışarıdaki kanada sakın batmayın. Şu içeride kalan, pardon. İçeride kalana batmayın. Bizde kalana batıyoruz. Aldım. Bir sık iğne ördüm. Hepsini bu şekilde örüyoruz bu sırada. 2 3 sık iğne ördüm. Şimdi burada arttırma yapıyorum. 1 2
3 sık iğne ördüm. Dördüncüye çift batıyorum. 1 2 3 sık iğne ördüm. Dördüncüye çift batıyorum. Bu şekilde toplam 30 tane ilmeğimiz, sık iğnemiz olacak bu sırada arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, geldim. Şimdi arkadaşlar beyaz ipimizi bu dışarıda kalan ilmeklere takacağız. O yüzden karıştırmak istemezseniz, hani burayı unutursanız eğer, şuraya bir ilmek ip takın ki karıştırmayın. Çünkü burası bizim beyaz iple başlama noktamız olacak. Şimdi mavi iple bir sıra daha devam ediyoruz. Bu sırada hiçbir arttırma eksiltme yapmıyoruz. Normal düz bataraktan 30 tane sık iğnemizi örüp geliyoruz ve mavi ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Evet, mavi ipimizde sıramız bitti. İç taraftan yürütebilirsiniz ipinizi. Şimdi şurada arkadaşlar dediğim gibi flo ördüğümüz sırada dışarıda kalan, içte kalan ilmeğe tığımızı takıyoruz. Hemen beyaz ipimizi bağlayacağız bu sırada. 1 sık iğnemizi ördük. Devam ediyoruz. Her bir sık iğnenin o tek kalan kanadına bir sık iğne örüyoruz. Bu sırada 24 tane sık iğne vardı zaten. Her birine tek battığımızda 24 tane sık iğnemiz olmuş oluyor beyaz ipimizle. Sayarak ilerleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Şimdi şu 24'ü arkadaşlar buraya batıyorum. Bir de şu ilk yaptığım yere batıyorum. Şöyle işliyorum ki aradaki şu boşluk çok fazla olmasın. Şimdi yine ilmek belirleyimizi koyacağız. Devam edeceğiz. 2 sıra boyunca arkadaşlar bu 24 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. Şimdi bu sıranın haricinde 2 sıra daha düz 24 tane sık iğnemizi örüp gelelim. Evet, pardon. Geldim arkadaşlar. Şimdi 4. sıramızı işleyeceğiz. 7 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 8.'ye fıstık çalışması, popcorn çalışması yapacağız. Çok pardon. Tığıma ipimi doluyorum. Batıyorum, aldım, işledim, kaldı. Battım, aldım, işledim. Arkadaşlar bir daha yapıyoruz. Aynı işlemi 4.'yü de yapıyoruz ve hepsini birden işliyoruz. Daha sonra devam ediyorum. Araya 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. İkinci popcornumu yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini birden işliyorum. Geri kalan 7 tane sık iğnemi örüyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Şimdi bu sırada her bir sık iğnemize ve popcornumuza birer tane sık iğne bataraktan tekrar 24 tane sık iğnemizi örüyoruz. Bakın burada hemen şöyle ikisinin arasında bir sık iğnemiz var. Oraya batıyorum. Bir de hemen sonraki gelen yere batıyorum. Bu şekilde 24 tane sık iğnemizi örüp gelelim. Evet, geldim. Şimdi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi tekrardan bir popcorn çalışması yapıyoruz. Hepsini birden işledim. Araya 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 2, 3, 4. Tekrar bir popcorn çalışması yapıyoruz. Hepsini birden işledim. Geri kalan 9 tane sık iğnemi sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldim. Şimdi gözlerimizi takacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 3 ile 4. sıranın arasında takacağız. Şöyle bir gözümü taktım. Arkasından 1, 2, 3. 4. boşluğa diğer gözümü de takıyorum. Arkasını çakmakla yakmayı unutmayın. Evet. Şimdi bu aşamada dilerseniz içini doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ben en son bittikten sonra dolduruyorum. İçini elyafla doldurmayı unutmayın yani. Şimdi bir sık iğne ördüm. Diğerini ikisini 2 ile 3'ü birlikte kesiyorum. Bir ördüm. 2 ile 3'ü birlikte örüyorum. Bir tane ördüm. 2 ile 3'ü birlikte örüyorum. Bir sık iğne ördüm. 2 ile 3 birlikte. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Toplamda 16 tane sık iğnemiz kalıyor. Evet, geldim. Şimdi son sıramızdayız arkadaşlar. Bu sırada her ilmeği yanındakiyle birlikte keserek devam ediyoruz. 16 tane ilmeğimizi 8 kere kesiyoruz. 8 tane ilmeğimiz kalıyor. İçini elyafla doldurmayı unutmayın. Şimdi hemen içini doldurup geliyorum. İpimi de biraz şöyle uzun bırakıyorum arkadaşlar, toparlayabilmek için. Hemen doldurup geliyorum. Evet, geldik. Şimdi şu alt kısmını toplayalım. Şöyle her ilmeğin tek kanadını alıyorum. Ve çekiyoruz. Düğümümüzü atıp gelelim. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Şu iki göz arasına küçük bir bürün işleyeceğiz. Evet. Şimdi kulaklarımızı örmeye başlayalım. Pembe ipimizle başlıyoruz. Evet, şimdi geldik arkadaşlar, kulak öreceğiz. Pembe ipimizle başlıyoruz.
Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimizi çektik. Devam ediyoruz. Geriye dönüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına bir tane tekli trabzan. Onun yanına bir tane tekli trabzan örüyorum. Şu son zincirin içerisine 4 tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi geldim, tekrar aynısını bu tarafta öreceğim. Bir tane tekli, bir tane tekli trabzan, sonuncusunun içerisine 2 tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Şimdi şöyle son sık iğneyi tam işlemiyorum. Böyle bıraktım. Şimdi mavi ipime geçeceğim burada. Mavi ipimi aldım arkadaşlar. Şöyle geçiriyorum. Hemen pembeyle yaptığım ilk sık iğnenin içerisine batıyorum. Şu kısa iplerimi de birlikte işleyeceğim. Buraya çift sık iğne yapıyorum. İlk sırada mavi ile ilk sıramızda. Arkadaki iplerimi kesiyorum. Devam ediyorum. Sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Mavi ile hep sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3 tane tek örüyorum. 3 tane de çift öreceğim arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Şimdi sıra sonuna kadar tek örüyorum. Ve ilk yaptığım sık iğneye birleştirmemi yaptım. Kaydırdım. Dikmek için ipimi uzun kesiyorum. Bu şekilde kulağımız hazır. Şu kısa iplerimizi de temizleyip gelelim. Şimdi kulağımızdan 2 tane ördük arkadaşlar. Son şu küçük bir burun kaldı. Ben onu işleyeceğim. Sizler dilerseniz iğneyle böyle bir mavi herhangi bir mavi iplikte iğneyle üçgen şeklinde de işleyebilirsiniz. Şimdi bunun için ince ipe ihtiyacımız olacak. İnce tığa ihtiyacımız olacak. Evet, şimdi geldim arkadaşlar. Şurada mavi ipimi birazcık uzun bıraktım. Şöyle hemen bir zincir çekiyorum ve bunu saymayacağım. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çektim. Geriye dönüyorum. İpim ince olduğu için görünmeyebilir ama bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanına arkadaşlar bir yarım trabzan, onun yanına bir tane ikili trabzan örüyorum ve ipimi dikmek için biraz uzun bırakıyorum. Şimdi biraz siyah ipimizi alacağız ve göz işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu kısımda 1, 2, 3, 4. sıraya batıyorum. Alttaki gözlerimi hizaya alacağım arkadaşlar. Şöyle aynı yerden bir iki tane ipimi götüreceğim. Şimdi şöyle biraz ileriden çıkıyorum. Yine burada da şöyle 3 kere yapacağım.
Şimdi burnumuzu da şu iki gözün ortasına dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle yerleştiriyorum. Bir de şu köşeden şimdi şuradaki ipimizi de alıyoruz. Aynı yerden çıkartıyoruz. Yine aynı yerden çıkar. Şimdi iplerimizi keselim. Son bir kulaklarımızın dikimi kaldı. Stitch şapkaların içerisinde arkadaşlar en çok oyalayanı. O yüzden biraz uzun gelmiş olabilir. Şimdi şöyle kulaklarımızı da hemen gözlerimizi hizalayarak dikeceğiz. Diğer kulağımızı da bu şekilde şöyle dikip gelelim arkadaşlar. Evet, kulaklarımızı da diktik arkadaşlar. Artık Stitch şapkalı mantarımız da hazır. Çok tatlı oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Oldukça yorum gelmişti bu konu hakkında örmem için. En sonunda paylaşabildim videoyu. Bir sonraki videomda hangi ürünün videosunu istersiniz? Lütfen yazın açıklamalar kısmına. En kısa sürede yeni videomuzda karşınızda olacağız. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Emoji dahi olsa yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.